Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bir hatırlatmayla giriş yapmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz çok yeni bir kanalım. Dolayısıyla desteklerinizi benden esirgemezseniz sevinirim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi biraz yapacağımız çantadan bahsetmek istiyorum. Bugün sizlerle bu güzel çantayı uygulayacağız. Baget çanta da deniyor bu modele. Sayılar, model, her şey bana ait arkadaşlar. Yani ben kendim tasarladım bu çantayı. Şimdi birazcık detay vereceğim. Çantanın yapım aşamalarından bahsedeceğim. İp tüketiminden bahsedeceğim. Gerekli olan malzemelerden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bu çantamızı makrome iple ördüm ben. 4 veya 5 milim tığla örülen makrome iplerden kullandım. Şöyle bir taban uyguladım. Yuvarlak bir taban uyguladım. Daha sonra hiç artış yapmadan gövdeyi tamamladım. Ve gövdeyi tamamladıktan sonra 2 pile önde, 2 pile de arkada uyguladım arkadaşlar. Daha sonra sap kısmına geçtim. 2 tane saptan oluşuyor. Şurada birleştirdim saplarımızı. Tabi birleştirmeden önce şöyle bir toka kullandım. Kemer tokası da diyebilirsiniz. Şöyle bir tokaya ihtiyacınız olacak. Ben burada biraz daha büyüğünü kullandım. İp olarak şöyle bir ip kullandım. Krem rengi bir ip. 7-0 4 milim tığ kullandım. Tabanda da gövdede de aynı numara tığ kullandım. Bu arada 500 gram kadar bu ipten kullandım arkadaşlar. Benim ipim biraz kalın gibiydi. İnce olan makromelerden değil ama çanta yapımına uygun olan makrome iplerden. O yüzden 500 gram kadar kullandım. Belki siz de 100 gram eksik veya 100 gram fazla olarak tüketebilirsiniz. Ama yaklaşık 500 gram makrome ip yeterli olacaktır bu çanta için. Yani bu boyutlardaki bir çanta için tabii ki. Ben çok büyük boy çalışmak istemedim. Biraz ufak boy çalışmak istedim. Şöyle ölçülerinden de bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle ölçtüğüm zaman yaklaşık 34 santim genişliğinde çantamız. Boy olarak da yaklaşık 14-15 santim, bu vaziyetteyken 14-15 santim gibi. Şöyle ağız kısmını da ölçeyim arkadaşlar. Ağız kısmı da yaklaşık 16,5 santim. Teknik olarak yarım balık sırtı olarak bilinen tekniği kullandım. Tabanda da aynı teknikle uyguladım. Gövdede de aynı teknik uyguladım. Bütünlük olması açısından tabanımı sık iğne yapmadım arkadaşlar. Yani ben bu boyutlarda çalıştım. Siz eğer daha büyük boyunu çalışmak isterseniz video içerisinde anlattığım tabanı biraz daha büyüterek en ölçüsünü de büyütebilirsiniz. Evet, hangi malzemelere ihtiyacımız var? Şöyle bir tokaya ihtiyacımız var. Bu tokanın iç çapı 5 santim arkadaşlar. 5 santim olduğu için sapımın genişliğini de 5 santim olarak ayarladım ben. Eğer sizin temin edeceğiniz tokanız daha farklı ölçülerdeyse sapı da ona uygun ölçüde çalışmalısınız. Onun dışında şöyle bir mıknatıs kullandım. Fermuar kullanmadım. Bu şekilde açılıp kapanacak çantamız. Ve eğer astar yapmak isterseniz, ben bu çantada astar yapmaya gerek duymadım. Eğer astar yapmak isterseniz şu sap kısmına geçmeden astarınızı yerleştirirseniz çok daha rahat edersiniz. İsterseniz artık çantanın yapımına başlayabiliriz. Evet, şimdi tabanımıza başlıyoruz. Ben bu tabanımı 7-0 4 milim tığ ile öreceğim. Yanımda 4 adet pembe belirleyici, 4 adet de yeşil belirleyici bulunduruyorum. Siz de bulundurursanız iyi olur. Çünkü bu balık sırtı modelini yaparken çiftlerimizin yeri birazcık zor anlaşılıyor arkadaşlar. Bunlar bize yardımcı olacak. Evet, hiç vakit kaybetmeden şimdi zincir çekerek başlıyorum. 35 adet zincir çekeceğiz. 1 adet zincir fazladan çekeceğiz arkadaşlar. Yani 35 artı 1 adet zincir çekeceğiz. İlk önce 35 adet zincirimizi çekelim. Sonrasında o kısma geldiğimizde tekrar hatırlatacağım ben. Şöyle bir kilit yapıyoruz. Ve 35 adet orta sıkılıkta zincirimizi çekiyoruz.
Evet, bu şekilde zincirlerimizi çekelim ve tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde 35 adet zincirimizi çektik. Şimdi bir adet zincir daha çekiyoruz. Ve bu çektiğimiz zincire şu şekilde bir belirleyici koyuyoruz. Bu belirleyiciyi koymamızın sebebi, bu köşedeki dönüşü sağlarken 4 adet sık iğne yapacağız arkadaşlar. Aynı boşluğa ve onları bu belirleyicinin olduğu noktaya yapacağız. Daha doğrusu balık sırtı demek istiyorum. Yani tam sık iğne de değil. Balık sırtı örneğimizi daha ilk sırada çünkü yapacağız. Yani o örnekten 4 tane buraya aynı noktaya yapacağız arkadaşlar. Onun için koyuyoruz. Karıştırmamak için. Bu çok rahat oluyor. Şimdi 36. zincire koyduk. 35. zincirle başlıyoruz. İlk önce bir sık iğne yapacağız. Daha sonra örneğimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi normalde şuralara batabiliyorsunuz. İstiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben arka loblara batarak yapacağım. Onu nasıl yapıyorum? Şuradaki kesik çizgi gibi gözüken loblara batarak yapıyorum. Bu şekilde tabanımda boşluk olmuyor. Daha güzel oluyor. Sizin hangisi kolayınıza gelirse ondan yapabilirsiniz. Evet, 35. ilmeğim burası. Ters çeviriyorum. Ve 35'in arka lobuna batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi sık iğnemizi yaptık. Örneğimize başlıyoruz. İlk önce son kalan ilmeğe tığımı sokuyorum. Daha sonra gelen loba sokuyorum. Şöyle ilmek alıyorum. Bakın 3 tane var. Bu 3 taneden son aldığım ilmek, yani ilk şu ilk tığınızın ilk ilmeğini birazcık uzatıyorsunuz arkadaşlar. O şekilde yapıyoruz. Ve daha sonra şöyle ilmek alıp üçünden çekiyorum. İlk ilmeğe tığımı sokuyorum. Gelen loba tığımı sokuyorum. İlmek alıyorum. Uzatıyorum. 3 tane var tığımda. Hep beraber çekiyorum. Son ilmekten tığımı sokuyorum. Arka loba tığımı sokuyorum. İlmek alıyorum, uzatıyorum ve bu şekilde çekiyorum. Son ilmekten tığımı sokuyorum. Arka loba tığımı sokuyorum, ilmek alıyorum. Bu şekilde uzatıp 3 tanesini çekiyorum. Sanırım anlaşılmıştır diye düşünüyorum artık. Birazcık daha hızlı yapabiliriz. Evet arkadaşlar, bu şekilde şuradaki arka lobların hepsine batarak örelim ve şu son loba kadar gelelim arkadaşlar. Buradaki loba 4 tane ilmek yapacağız. 4 tane balık sırtı modelimizden yapacağız. Belirleyicilerimizi takacağız ve diğer tarafa geçeceğiz. Oraya kadar gelelim, tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, ben burayı tamamladım. Şimdi son loba geldim. Şuraya 4 defa batacağım arkadaşlar. Normalde balık sırtı modelini, yani tabanını çok yapan yok arkadaşlar. Çok rastlamadım ama yapanlar da burayı 3 ile dönüyorlar. 3 ile döndüğümüzde birazcık kasıyor. O yüzden ben 4 ile dönüyorum arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Şimdi son kaldığımız ilmekten tığımı sokuyorum. Son loba sokuyorum. Bu şekilde ilmek alıyorum. Şöyle uzatıyorum ve hepsini çekiyorum. Bu benim birinci örneğim. Buraya
yeşil belirleyici takacağım. Şimdi buraya bir tane yaptık. Aynı lobun içine ikincisini yapıyorum. İki. Buraya da takıyorum. Aynı lobun içerisine üçüncüsünü yapıyorum. Örnekten yapıyorum. Sık iğne değil. Balık sırtı örneğinden yapıyorum. Aynı örneğin içine dördüncüyü yapıyorum. Ve buraya da takıyorum. Arkadaki lobun içerisine 4 tane balık sırtı yaptım. Şimdi devam ediyoruz karşı tarafa. Şimdi ilk batacağım yer. Bakın burası dörtlüyü yaptığım nokta. Hemen yanındakine yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde batıyoruz. Bakın şurada başaklar var. Onlara batıyoruz. Tek loba batmıyoruz. İkisine aynı anda batıyoruz. Şuraya aynı anda batacağım. Yine şu son ilmekten tığımı geçirdim. Şuradaki başak gibi olan 1-2 lob olan noktaya battım. İlmek aldım. Birazcık zorlayabilir. Uzattım ve üçünü çektim. Bu karşı tarafın ilk ilmeğini yapmış oldum arkadaşlar ve devam ediyoruz. Evet, birazcık zorladığını itiraf etmek isterim ama bu teknikle yaptığımız zaman şurada boşluk olmuyor arkadaşlar. Birazdan göstereceğim. Evet, şuradaki ikili loba batıyorum. Yani başaklara batıyorum. Alıyorum, uzatıyorum. 3 tanesinden çekiyorum. Şu ilmeğim biraz bol oldu. Çok bol olmasın arkadaşlar. Bu son ilmek bol olmasın ama şurayı uzatıyoruz ilk ilmeği. Evet, bakın arkadaşlar hiç boşluk olmuyor. Bu şekilde dörtlü dönüşümüzü yaptık. Bu tarafı öreceğiz ve şu belirleyicinin tam önünde şöyle bir ilmek var. Bakın şu son lob. Şuraya kadar geleceğiz. Burayı da yapacağız. Buraya kadar gelelim. Burayı beraber yapalım. Daha sonra şuradaki dörtlü köşeyi yapacağız. Yani şu belirleyicinin içine koyacağız. Ve ilk sıramızı tamamlamış olacağız. Şimdi burayı tamamlayalım. Şurada görüşelim. Evet arkadaşlar bakın ben son noktaya geldim. Şimdi buraya batacağım. Sonuncusunu beraber yapalım. Evet, birazcık dar oluyor sonlar. Şimdi bu şekilde çektim ve sonuncusunu yaptım. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şuradaki ilmek sayınızla buradaki ilmek sayınız aynı olmak zorunda. Şöyle bir sayalım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Şimdi burayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Yani 34 düz kısım. Şurada da 34. Burada 4 tane ilmeğim var. Şimdi geldik pembe belirleyicinin olduğu noktaya. Bunu çıkartıyoruz ve buraya 4 adet balık sırtı yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Son kaldığımız ilmekten tığımızı soktuk. Bunu çıkartıyoruz ve çıkarttığımız noktadan tığımızı sokup ilmek alıyoruz. Şu şekilde uzatıyoruz. Ve bu bizim birincimiz. Buraya pembe belirleyicimizi soktuk. Aynı noktaya tekrar ikincisini yapıyoruz. İki. Aynı noktaya üçüncüsünü yapıyoruz. 3. Aynı noktaya dördüncüsünü yapıyoruz. Ve 4. Böylece 4 ile buradan dönüş yaptık. 4 ile de buradan dönüş yaptık. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada gelen ilmekle devam ediyoruz arkadaşlar. Yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi burada balık sırtı örneğini bazen sadece şu öndeki iki loba batılıyor. Ama biz öyle yapmayacağız. Bir de şu arkadaki loba dahil edeceğiz. Bakın mesela şu tabanı ben görmeniz açısından sadece şuradaki iki loba batarak yaptım. Yani arkadaki şu loba batmadan yaptım. Sadece şu iki loba batarak yaptım. Böyle yaptığımız zaman hem tabanımız daha yumuşak oluyor hem de delikli bir görüntüsü oluyor arkadaşlar. Şimdi bu yapacağımız örnekte 3 tane loba batacağız. O loba battığımız zaman, 3 tane loba battığımız zaman hem daha sıkı bir taban olacak hem de şu balık sırtı modelimiz de birazcık daha uzayacak. Hem de delikli bir görüntü olmayacak bir nebze. O şekilde yapacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz. İlkine batıyoruz. Ve çekiyoruz. Şimdi tekrar batıyoruz. Bakın. Arkadaki lobu da alıyorum. Yani şu şekilde yapmıyorum. Sadece tepeye batmıyorum. Şu arkadakini de alıyorum. Çekiyorum. Bu şekilde üçünü beraber çekiyorum. Tekrar anlatıyorum. İlk önce buraya tığımızı sokuyoruz. Daha sonra şuraya sokuyoruz. O zaten araya soktuğunuz zaman üçüncü lobu da alıyorsunuz arkadaşlar otomatik olarak. Ve bu şekilde çekiyorum. Bu arada tadilat var binamızda, kusura bakmayın. Bu sesler oradan geliyor. Bakın hemen şuradaki loba da batıyorum. Ve devam ediyorum. Biraz daha tok oluyor arkadaşlar. Şimdi ben burayı tamamlayacağım. Şu yeşillerin olduğu noktaya geleceğim. Burada bir dörtlümüz vardı. Bu dörtlümüzde her birine çift batarak şu dönüşü tamamlamış olacağız. Evet. Şimdi ikinci sıraya başlangıç yaptık. Buraya köşeye geldik. Hepsine çift batacağız arkadaşlar. Çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya bir tane çift yapıyorum. Yine üçüncü lobu unutmayalım arkadaşlar.
İlkine belirleyicimizi takıyoruz. Yine aynı noktaya ikincisini yapıyoruz. Geldik ikinci belirleyiciye. Çıkarttığımız noktaya çift yapacağız. 1. Buraya takıyoruz. Yine aynı noktaya ikincisini yapacağız. 2. Şimdi geldik diğer belirleyiciye. Çıkarttığımız noktaya çift yapıyoruz. 1 ve belirleyicimizi takıyoruz. Aynı noktaya ikincisini de yapıyoruz. Geldik son noktaya. Çıkarttığımız noktaya çift yapıyoruz. 1. Belirleyicimizi takıyoruz. Aynı noktaya ikincisini de yaparak dönüşü tamamlamış oluyoruz. Şimdi ben burayı tekrar öreceğim. Pembelerin olduğu noktaya geleceğim. Burada yaptığım işlemin aynısını yapacağım arkadaşlar. Hepsine çift batacağım. Evet. Şimdi pembelerin olduğu noktaya geldim. Pembeyi çıkartıyorum. Pembenin olduğu noktaya çift yapacağım. 1. İlklere hep belirleyicimizi takıyoruz. Ve aynı noktaya ikincisini yaptım. Şimdi ikinci belirleyiciyi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya bir tane çift yapacağım. Bir. Belirleyicimizi takıyoruz. Aynı noktaya ikincisini de yapıyorum. Şimdi geldik diğer belirleyiciye. Belirleyiciyi çıkartıyorum. Çıkarttığımız noktaya bir tane çift yapıyorum. İlkine belirleyicimi takıyorum. Aynı noktaya ikincisini yapıyorum. Geldik dördüncü belirleyiciye. Çıkarttığım noktaya çift yapıyorum. İlkine belirleyici takıyorum. Ve aynı noktaya ikincisini de yapıp dönüşü tamamlamış oluyorum. Ne yapmış olduk? 4 tane burada sık iğnemiz vardı. Üzerine çift yaparak 8'e tamamlamış olduk. Şimdi 3. sıraya başlangıç yapıyorum. Burayı öreceğim. Yeşillerin önünde tekrar buluşuyoruz. Evet, 3. sıraya başlangıç yaptık. Yeşillerin önündeyim. Şimdi bu sırada tekle başlayacağız arkadaşlar. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift şeklinde ilerleyecek. Her zaman 4 tane çiftimiz olacak. Fakat tekler her sırada bir artacak. Yani şimdi bir tek olacak, diğer sırada 2 tek olacak. Şunu da söyleyeyim, her sırada tekle başlamayacağız. Yani şimdi örneğin 3. sırada tekle başlayacağız. Diğer sırada çiftle başlayacağız. Diğer sırada yine tekle başlayacağız. Şimdi yaptıkça daha iyi anlaşılacak. Şimdi 3. sıranın ilk dönüş köşesindeyim. Belirleyicimi çıkartıyorum. Bir tek bir çift yapacağım. Çıkarttığım noktaya bir tane tek yapıyorum. İlklere her zaman belirleyicimizi takıyoruz. Daha sonra çiftimizi yapıyoruz. 1 ve 2. Geldik ikinci gruba. Tekle başlıyoruz.
Belirleyiciyi çıkarttığımız noktaya bir tane tek yapıyoruz ve belirleyicimizi takıyoruz. Her zaman ilklere belirleyicimizi takıyoruz. 4 grubumuz var. 4 tane grubun her zaman başına belirleyicimizi takıyoruz. Şimdi burada çiftimizi yapıyoruz. 1 ve 2. Geldik 3. gruba. Belirleyiciyi çıkartıyoruz. Çıkarttığımız noktaya bir tek yapıyoruz. 1. Buraya belirleyicimizi yine takıyoruz. Diğer ilmeğe de çiftimizi yapıyoruz. 1, 2. Geldik son gruba. Belirleyiciyi çıkartıyoruz. Çıkarttığımız noktaya bir tek yapıyoruz. 1. Buraya belirleyicimizi takıyoruz. Gelen ilmeğe de çiftimizi yapıyoruz. 1 ve 2. Böylece tekle başlayıp çiftle bitirdik. Toplam 4 tane çiftimiz var. Bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift, çiftle bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ben burayı tamamlayacağım. Pembelerin olduğu noktada tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, ben şimdi 3. sıranın son köşesine geldim. Aslında sıranın sonu bu. Pembeleri gördüğünüz zaman sıranın sonuna geldiğimi bilmenizi isterim. Bu yeşiller her zaman ilk dönüş köşemiz. Şimdi pembelerin yanına geldik. Yeşillerde yaptığımız gibi aynı şeyi yapacağız. Burada bir tek bir çift yapacağız. Belirleyiciyi çıkarttığımız noktaya tekimizi yapıyoruz. Ve buraya belirleyicimizi her zaman ilklere taktığımızı söylemiştim. Şimdi buraya çift yapacağız. 1 ve 2. Şimdi ikinci gruba geldik. Buraya da tek yapacağız. Tekimizi yaptık. Belirleyicimizi takıyoruz. Gelen ilmeğe çiftimizi yapıyoruz. 1 ve 2. Geldik 3. gruba. Belirleyicimizi çıkartıyoruz. Çıkarttığımız noktaya bir tek yapıyoruz ve belirleyicimizi koymayı unutmuyoruz. Bir tekten sonra bir çiftimiz var. Gelen ilmeğe çiftimizi yapıyoruz. Geldik son belirleyiciye. Çıkarttığımız noktaya bir tek yapıyoruz ve belirleyicimizi koyuyoruz. Daha sonra gelen ilmeğe çiftimizi oluşturuyoruz. Böylece sıranın sonuna gelmiş oluyoruz. 3. sırayı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi yeni bir sıraya başlangıç yapacağız. 4. sırayı öreceğim, giriş yapacağım. Yeşillerin olduğu noktaya geleceğim. 4. sırada ne yapacağız? Bir çift, iki tek yapacağız. Teklerimiz her sırada artacağını söylemiştim. Bir tekimiz vardı, iki teke yükselecek ama bu defa tekle başlamayacağız. Çiftle başlayacağız arkadaşlar. Buraya kadar gelelim, tekrar buluşalım. Evet. Yeşillerin olduğu bölgeye geldim. 4. sıradayız. 4. sırada bir çift, iki tek yapacağız. Belirleyiciyi çıkarttığımız noktaya bir çift yapıyoruz. 1. İlklere belirleyicimizi taktığımızı söylemiştim. Aynı noktaya ikincisini de yapıyoruz. Böylece çiftimizi oluşturmuş oluyoruz. Şimdi iki tekle devam ediyoruz. Zaten 2 tane ilmeğimiz var.
Birinci tekimi yaptım. Ve ikinci tekimi yaptım. Geldim ikinci gruba. İkinci grupta yine çiftle başlıyoruz. 1 ve 2. İlkine belirleyicimizi takıyoruz. İlkine taktım. Daha sonra 2 tane tekle devam ediyoruz. 1 ve 2. Geldik diğer gruba. Çiftle başlıyoruz. 1 ve 2. Burada ilkine yine belirleyicimizi takıyoruz. Her zaman ilklere takıyoruz. 2 tane tekimiz var burada. 1 ve 2. Geldik son gruba. Belirleyiciyi çıkartıyoruz. Çiftle başlıyoruz. 1 ve 2. Burada yine ilkine belirleyicimizi takıyoruz. Ve 2 tane tekle bitiriyoruz. 1 2. Bu şekilde tamamlıyoruz. Pembe belirleyicinin önünde buluşuyoruz. Yine yeşillerde yaptığımız gibi aynı şeyi yapacağız. Pembelerin olduğu yere geldim. 4. sıradayız. 4. sırada çiftle başlıyorduk. Bir çift, 2 tek yapıyoruz. Belirleyiciyi çıkartıyorum. Çıkarttığım noktaya bir çift yapıyorum. 1 ve 2. Buraya ilkine belirleyicimizi takıyoruz. Daha sonra 2 tane tek yapıyoruz. 1 ve 2. İkinci gruba geldik. Belirleyicimizi çıkartıyoruz. Çıkarttığımız noktaya bir çift yapıyoruz. 1 2. İlkine belirleyicimizi takıyoruz. Şimdi 2 tane tekimiz var. 1 ve 2. Geldik bir sonraki belirleyiciye. Belirleyiciyi çıkarttığımız noktaya çift yapıyoruz. 1 ve 2. İlkine belirleyicimizi takıyoruz. Şimdi 2 tane tekimiz var. 1 ve 2. Geldik son belirleyiciye. Çıkarttığımız noktaya bir çift yapıyoruz. 1 ve 2. İlkine belirleyicimizi takıyoruz. Şimdi son 2 tekimiz kaldı. 1 2. 2 tekle bitirmiş olduk. 4. sırayı da bitirdik. Şimdi 5. sıraya başlangıç yapacağız. 5. sırada bu defa tekle başlayacağız arkadaşlar. 3 tek 1 çift yapacağız. 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift, 3 tek 1 çift şeklinde 4 ana grup şeklinde yapacağız. Buraya kadar gelelim, tekrar devam edelim. Evet. 5. sıraya başlangıç yaptık. Yeşillerin olduğu bölgedeyim. 3 tek 1 çift yapacağız. Tekle başlıyoruz. Birinci tekimizi yaptık. Belirleyicimizi koyuyoruz. Şimdi ikinci tekimizi yapıyoruz. Üçüncü tekimizi yapıyoruz. Ve son ilmeğe çiftimizi yapacağız. 1 2.
Geldik ikinci gruba. Belirleyiciyi çıkartıyoruz. Çıkarttığımız noktaya tek yapıyoruz. 1. Belirleyicimizi koyuyoruz. 2 ve 3. Üçüncü tekimizi de yaptık. Şimdi çiftimizi yapıyoruz. 1 ve 2. Belirleyicimizi çıkartıyoruz. Tekle başlıyoruz. 1. Belirleyicimizi takıyoruz. İkinci tekimizi yapıyoruz. Üçüncü tekimizi yapıyoruz. Ve buraya çiftimizi yapıyoruz. 1 2. Şimdi geldik son gruba. Belirleyicimizi çıkarttığımız noktaya tek yapıyoruz. 1. Belirleyicimizi takıyoruz. Her zaman ilklere belirleyicimizi takıyoruz. İkinci tekimizi yapıyoruz. Üçüncü tekimizi yapıyoruz. Ve çiftimizi yapıyoruz. 1 2. 3 tek, 1 çift tamamladık. Şimdi pembelerin olduğu noktaya kadar geliyoruz. Evet. Şimdi 5. sıranın ikinci köşesindeyiz. Pembelerin olduğu bölgedeyiz. Yine burada 3 tek, 1 çift yapacağız. Belirleyicimizi çıkartıyoruz. İlk tekimizi yapıyoruz. 1. Belirleyicimizi takıyoruz. İkinci tekimizi yapıyoruz. Üçüncü tekimizi yapıyoruz. Ve son ilmeğe de çiftimizi yapıyoruz. 1 2. Şimdi geldik diğer belirleyiciye. Çıkarttığımız noktaya bir tek yapıyoruz. 1 2 3. Şimdi son ilmeğe çiftimizi yapıyoruz. 1 ve 2. Geldik diğer belirleyicinin önüne. Tek yapıyoruz. Belirleyicimizi koyuyoruz. İkinci tekimizi yapıyoruz. Üçüncü tekimizi yapıyoruz ve son ilmeğe çift yapıyoruz. Geldik son gruba. Çıkarttığımız noktaya tek yapıyoruz. 1 İkinci tekimizi yapıyoruz. Üçüncü tekimizi yapıyoruz ve son ilmeğe çiftimizi yaparak tamamlıyoruz. Tekle başladık, çiftle bitirdik. 5. sıranın sonuna geldik. Şimdi 6. sıraya başlangıç yapacağız. Yeşillerin önünde tekrar buluşalım. 6. sıraya geldik. Burayı tamamladık. Şimdi yeşillerin olduğu yerdeyiz. İlk köşedeyiz. Burada çiftle başlayacağız. Bir çift 4 tek yapacağız. Belirleyiciyi çıkarttığımız noktaya bir tane çift yapıyoruz. 1 ve 2. İlk noktaya her zaman belirleyicimizi koyuyoruz.
Ve 4 tane tekle devam ediyoruz. 1 2 3 ve 4. Diğer belirleyicinin önüne geldik. Belirleyiciyi çıkarttığımız noktaya çift yapıyoruz. 1 ve 2. İlk noktaya belirleyicimizi koyuyoruz. Şimdi 4 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Belirleyiciyi çıkartıyoruz. Çıkarttığımız noktaya bir çift yapıyoruz. 1 2 İlkine belirleyicimizi takıyoruz. Ve 4 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Buradaki belirleyiciyi çıkartıyoruz. Çıkarttığımız noktaya bir çift yapıyoruz. 1 2. İlk noktaya belirleyicimizi takıyoruz. Ve 4 tekle sırayı bitiriyoruz. Köşeyi bitiriyoruz daha doğrusu. 2 3 ve 4. Evet arkadaşlar, biraz kıvrılması normal ama ütüyle düzelecektir. Şimdi burayı tamamlıyoruz. Pembelerin olduğu noktada tekrar bir çift 4 tek yapacağız. Evet, pembenin önündeyim. Pembeyi çıkartıyorum. 6. sıradayım. Bir çift 4 tek yapıyorduk. Çiftle başlıyoruz. 1 2. İlkine belirleyicimizi takıyoruz. 4 tane tekle devam ediyoruz. 1 2 3 ve 4. Diğer belirleyicimizi çıkartıyoruz. Çıkarttığımız noktaya bir çift yapıyoruz. 1 2. İlk noktaya belirleyicimizi takıyoruz. Her zaman ilklere taktığımızı söylemiştim. Şimdi tekle devam ediyoruz. 1 2 3 ve 4. Şimdi diğer belirleyiciyi çıkartıyoruz. Çıkarttığımız noktaya bir çift yapıyoruz. 1 2. İlk noktaya belirleyicimizi takıyoruz. 1 2 3 4. 4 tekimizi de yaptık. Şimdi geldik son belirleyiciye. Çıkarttığımız noktaya 1 2 çift yaptık. İlkine belirleyicimizi taktık ve 4 tekle bitiriyoruz. 1 2 3 ve 4. Böylece 6. sırayı da tamamlamış olduk. Şimdi ben burayı tamamlayayım. Yeşillerin olduğu noktada
görüşelim. Evet, geldik 7. sıraya. Şimdi 7. sırada 5 tek bir çift yapacağız. Belirleyiciyi çıkarttığımız noktaya tekle başlıyoruz. İlk tekimizi yaptık. Belirleyicimizi koyuyoruz. Birincisini yapmıştık. 2 3 4 ve 5 tekimizi yaptık. Şimdi bir çift yapacağız. 1 2 geldik bu noktaya. Çıkarttığımız noktaya tekle başlıyoruz. Bir tek yaptık ve belirleyicimizi koyuyoruz. İkinci tekimizi yaptık. Üçüncü tekimizi yaptık. Dördüncü tekimizi yaptık. Beşinci tekimizi yaptık. Şimdi buraya bir çift yapacağız. 1 ve 2. Şimdi bu belirleyicimizi çıkartıyoruz. Çıkarttığımız noktaya bir tek yapıyoruz ve belirleyicimizi koyuyoruz. İlk tekimizi yaptık. İkinci tekimizi yapıyoruz. Üçüncü tekimizi yapıyoruz. Dördüncü tekimizi yapıyoruz. Ve beşinci tekimizi yapıyoruz. Buradaki ilmeğe de bir çift yapıyoruz. 1 ve 2. Geldik son gruba. Tekle başlıyoruz. Çiftle bitiriyoruz. İlk tekimizi yapıyorum ve belirleyicimi takıyorum. İkinci tekimi yapıyorum. Üçüncü tekimi yapıyorum. Dördüncü tekimi yapıyorum. Ve beşinci tekimi yapıyorum. Şimdi buraya çiftimi yapacağım. 1 ve 2. Tekle başladık. 5 tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı tamamlıyorum. Pembenin olduğu yerde buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, pembenin olduğu yere geldim. 7. sıradayız. 5 tek bir çift yapıyoruz. Tekle başlıyoruz. Belirleyiciyi çıkarttığımız noktaya bir tek yapıyoruz ve belirleyicimizi takıyoruz. İkinci tekimizi yapıyoruz. Üçüncü tekimizi yapıyoruz. Dördüncü tekimizi yapıyoruz ve beşinci tekimizi tamamlıyoruz. Şimdi çift yapıyoruz buraya. 1 ve 2. Şimdi ikinci gruba geldik. Belirleyiciyi çıkarttığımız noktaya tekle başlıyoruz. Bir tek yaptık. Belirleyicimizi koyduk. İkinci tekimizi yapıyoruz. Üçüncü tekimizi yapıyoruz. Dördüncü tekimizi yapıyoruz. Beşinci tekimizi yapıyoruz ve tamamlıyoruz 5 tekimizi. Şimdi bir tane çift yapacağız buraya. 1 2. Şimdi geldik buraya. Belirleyicimizi çıkartıyoruz. Çıkarttığımız noktaya tekle başlıyoruz. Bir tane tek yaptık. Belirleyicimizi koyuyoruz. Şimdi ikinci tekimi yapıyorum.
Üçüncü tekimi yapıyorum. Dördüncü tekimi yapıyorum. Ve beşinci tekimi yapıyorum. Buraya bir tane çift yapacağız. 1, 2. Şimdi buraya çıkarttığımız noktaya tekle başlıyoruz. Birinci tekimizi yaptık. İkinci tekimizi yapıyoruz. Üçüncü tekimizi yapıyoruz. Dördüncü tekimizi yapıyoruz ve beşinci tekimizi yapıyoruz. Şimdi buraya bir tane çift yapacağız. 1 ve 2. Evet, 7 sıra tamamladık arkadaşlar. Ben şimdi bir ütü yapacağım ve ölçüme bakacağım. Yeterli gelirse devam etmeyeceğim. Ama sizin eğer ölçünüz benim ölçümden daha kısa çıktıysa siz bir sıra daha geçebilirsiniz. Şimdi ben ütümü yapıp geliyorum. Arkadaşlar ben tabanımı sonlandırmaya karar verdim. Çünkü ütü yapıp geldim. Yani ütü yapıp bir ölçüyü kontrol etmek istedim. Çünkü çok sağlıklı ölçülemiyor ütü öncesi. Ütümü yaptım ve benim için gayet ideal ölçüler olduğuna karar verdim. Size bir ölçü paylaşayım. Evet, gördüğünüz gibi uzunluğumuz 30 santim. Genişliğimiz de 10 santim. 30 çarpı 10 santimlik bir taban elde etmiş olduk. Gördüğünüz gibi gayet muntazam bir taban. Herhangi bir kayma vesaire yok. Gerçekten çok düzgün. Yani bu ölçüleri takip ederseniz, aynı şekilde yaparsanız, beni videoda takip ederseniz dikkatlice, siz de aynı ölçülerde bu şekilde düzgün bir taban elde edebilirsiniz. Eğer ipiniz ince veya kalınsa bir sıra arttırabilirsiniz veya bir sıra azaltabilirsiniz. Ama 7 sıra benim için şu an ideal. Şimdi ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat şöyle çiftle bitirmiştik. Çiftin bittiği noktaya bir tane belirleyici koyacağız arkadaşlar. O belirleyiciyi niye koyuyoruz? Bu belirleyici bizim sıranın başı ve sonu olduğunu gösterir. Yani biz gövde ölçüsünü ölçerken bu sınıra kadar ölçeceğiz. Yani o şekilde bir ölçü paylaşacağım sizinle. Siz de takarsanız iyi olur. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz tabanda şuradaki loplara battık. 1, 2, 3. 3 tane loba batarak yaptık. Gövdeyi de o şekilde devam ettireceğim. Şimdi başka unuttuğum bir şey var mı? Yok. Gövdeye geçeceğiz. Gövdeye yine 4 numarayla devam edeceğim arkadaşlar. 4 numara bu ip için ideal gözüküyor. Zaten gövdeyi çıktıktan sonra biraz daha dönüşler vesaire olmayacağı için elimizde biraz daha gevşek bir şekilde öreceğini düşünüyorum. Bir de ütü yapacağımız için biraz ütüyle de yumuşayacağını düşünüyorum. Yani ideal olur diye düşünüyorum. O şekilde devam edeceğim. Yine 4 numarayla devam edeceğim. Evet, şimdi bir gövdeye başlangıç yapalım isterseniz. Şimdi burada kalmıştık. Değişen bir şey olmayacak. Yine aynı şekilde ilk ilmekten başlıyoruz. Son kaldığımız ilmeğe tığımızı geçiriyoruz. Daha sonra gelen ilmeğe tığımızı geçiriyoruz. İlmek alıp üçünü beraber çekiyoruz. Bu şekilde örmeye başlıyoruz arkadaşlar. Düz bir şekilde, spiral bir şekilde öreceğiz. Herhangi bir artış yapmayacağız. Bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Ben daha fazla videoyu uzatmayayım çünkü farklı bir şey yapmayacağım. Döneden öreceğim, artışsız öreceğim. Bir 5 santim çıktıktan sonra sizinle bir çevre ölçüsünü, yani aslında eninin ölçüsünü, çevreyi ölçerek paylaşacağım. Öyle daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Sonra tekrar gövde örmeye devam ederiz.
Evet arkadaşlar, ben şimdi tabandan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra kadar çıktım. Yani yaklaşık boy olarak şöyle ölçeyim size. Belirleyiciye kadar yaklaşık 8 santim boya çıktım. Şimdi bunun şöyle çevresini de ölçeceğim. Daha sağlıklı olsun diye. Şu şekilde de bir vereyim ölçü. Şu şekilde çok sağlıklı olmaz çünkü kalın biraz. Ama yaklaşık 40 santim. Böyle de vereyim şimdi size bir ölçü. Evet, yaklaşık 80 santimdeyim arkadaşlar. Bu ölçü gayet iyi bir ölçü şu an. Yukarı doğru çıktıkça elim çok hafif genişler mi bilmiyorum. En son bitiş ölçüsünü de vereceğim. Boy olarak da 14 santim çıkmayı planlıyorum. Ama en son bitirdiğimde gövdeyi size net ölçüleri paylaşacağım. Ben şimdi aynı şekilde artırsız örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ben yeteri kadar boy çıktım. Şimdi size şu çevre ölçüsünü vereceğim. Yani çantamızın enini paylaşmış olacağım. Aynı zamanda şu bitiş çizgisine kadar, yani bu tabanımızın son sırasıydı. Şu gövdeyi ne kadar çıkmışım onu paylaşacağım sizinle. Önce sıra sayısını söyleyeyim ama sizde bu değişebilir. Söylemiş olayım ipinize göre, el ayarınıza göre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 sıra çıktım. Önce bir gövde ölçüsünü paylaşayım sizinle. Şu şekilde 14 santim yeterli geldi. Şimdi şu çevre ölçüsünü de paylaşayım. Şöyle ölçeceğim. Kaydırmadan ölçelim arkadaşlar. Çünkü eşit bir şekilde paylaştırma yapacağız. Evet, yaklaşık 78 santim. Yani şu çevrem 78 santim benim. Yani 39-39 diye ayıracağız ön ve arka parçayı. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bu kısım önemli. Biraz karışık da gelebilir. Yani mümkün mertebe anlaşılır bir şekilde anlatmaya gayret ediyorum ama umarım anlatabilirim. Şimdi ilk önce şu yan ortaları ayırıyoruz. Yani buralara belirleyici koyuyoruz. Yani 78 olduğuna göre ön parçam 39, arka parçam da 39 olmuş olacak. Bu şekilde yan ortalara belirleyici koyuyoruz. Daha sonra ön parçanın orta noktasını belirliyoruz. Şuraya belirleyici koyuyoruz ve şuraya belirleyici koyuyoruz. Bunu bu şekilde ayırmış oluyoruz. Şimdi nasıl bir ayrım yapıyoruz? Şimdi işin içinde pile var, sap var. Onun için bir paylaşım yapmak zorundayız. Şimdi onu nasıl paylaştırıyorum? Şimdi benim bu vereceğim ölçüler benim şu seçmiş olduğum tokama göre belirlemiş olduğum ölçüler. Yani ben 78 ile bitirdim. Siz belki 80, belki 82 ile bitireceksiniz. Yani 80 civarı olması ideal. Yani bu boyuttaki çanta için. Şöyle bir aksesuarımız var. Kemer tokası da diyebilirsiniz ona. Benim kemer tokamın iç çapı 5 santim. Dolayısıyla ben sapımı 5 santim ölçü baz alarak örmeliyim. İlk önce onu ayırıyorum arkadaşlar. Şimdi şurası, burayı ben belirlemiş oldum. Burada ne yaptığımı anlatacağım. Şu köşeyi beraber ölçüp paylaştıracağız. Burayı da artık siz aynı şekilde ön parçada nasıl yaptıysam burayı da aynı şekilde paylaştırabilirsiniz. Şimdi burada ben eşit bir şekilde paylaştırdım. Kendi ölçülerime göre paylaştırdım. Tokamın iç çapı 5 santim demiştim. Dolayısıyla sapımı 5 santim şu kenar ortadan ölçerek ve eşit ilmek sayısı tutarak bunu paylaştıracağım arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Yan ortaya şöyle ölçümüzü tutup 5 santim
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ilmek bıraktım. 9'uncusuna belirleyicimi taktım. Bu benim sapımın bitişi. Bu şekilde buraya da aynı şekilde paylaştıracağım. Aynı ilmek sayısını paylaştıracağım. Sonra burayı döne döne öreceğim. Şimdi bu önemli. Sapımızı belirledik. Ondan sonra şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben şu orta noktayı, yani şu boşluk, şurada sapımızın döndüğünü düşünün. Şu orta boşluk ve şu orta boşluğu 16 santim gibi planladım. Onun için pilemin de uzunluğunu ona göre ayarladım. Fakat pilemin de bitişinin sap bitişinden 1,5 santim kadar mesafede bitmiş olmasını istiyorum. Yani o mesafeyi de o şekilde ayarladım arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz şimdi. Şimdi burası benim sapımın bitiş noktası. Diyorum ki ben şöyle 1,5 santim kadar bıraksam, pile şurada bitmiş olsa benim için yeterli. Yani şöyle dibine koyduğunuz zaman, tam sapa 0'a 0 yaptığınız zaman pek hoş durmuyor arkadaşlar. Yani öyle de denedim. Hoşuma gitmediği için hep bu şekilde 1,5 santim bırakarak yerleştiriyorum. Şimdi sapımın sınırı burası. 1,5 santim şöyle ölçüyorum ve buraya bir tane belirleyici koyuyorum. Bu ikinci kırmızı noktam benim pilemin bitiş noktası arkadaşlar. Bunu da belirlemiş oldum. Daha sonra pilem için 7 santim ayırdım. 6,5 santim pardon. 6,5 santim ayırdım. Ölçüme göre öyle denk geldi. 6,5 santim ayırdım. Atıyorum siz 80 santim yaptıysanız belki 7 santim de kurtarabilir size. Daha aynen 7 santim olabilir. Benim ölçüme göre 6,5 santim pile için ayırdım. Yani şu şekilde pile yapacağız ya, pile için ayırdım. Ve bu pilenin başlangıcından orta noktaya kadar olan mesafem kaç olmuş oldu? Benim 4,5 santim olmuş oldu. Şimdi bu ne demek oluyor? Şimdi benim sapım şurada, sınırı şurada olduğuna göre, şurası benim pilem olduğuna göre şöyle pilemi yerleştirdiğim zaman, bakın şöyle pilemi yerleştirdiğim zaman şöyle bir yapalım. Bakın şurası orta noktam. Pilemi buradan başlattım. 6,5 santimlik pile ayırdım. Yani benim pilem, bakın sapta şurayı düşünün. Şuradan şuraya olan mesafem aşağı yukarı 8 santim olması lazım. Evet, 8-8,5 santim gibi bir şey çıktı. Şimdi burada örerken bir yarım milimde zaten daha düşecektir. Yani bu şekilde burası 8-8,5 dersek burası da 8-8,5 olacak şekilde. Burada yaptığımın aynısını burada da yapacağım arkadaşlar. Mantığı bu. Yani orta boşluğu 16-17 santim gibi bir ölçü bırakabilirsiniz. Pilenizin uzunluğunu 6,5 veya 7 santim ayarlamanız lazım. Ve önemli nokta şurası 1,5 santim, sapa kadar 1,5 santimde aralık olması lazım pilenin. Şöyle düşünün, sapı şuradan başladığını düşünün. O şekilde bir paylaşım yapıyoruz. Şimdi şu tarafa aynı şekilde yapalım. Tekrar orada da izah edeceğim. Siz de bu mantıkla kendi elinize göre pileleri eşit bir şekilde yerleştireceksiniz. Şimdi bu kalsın böyle. Ne demiştik? 5 santim iç çapımız var. O yüzden sap için, bu benim kenar orta noktam. Sap için 5 santim demiştim. O hiç değişmeyecek. Yani benimle aynı tokayı kullanıyorsanız iç çapı 5 santimse siz de 5 santim ölçü almak zorundasınız. 5 santim dedik ve ne dedik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek bıraktım ve 9'uncusuna taktım. Onu da kırmızı yapalım. Bu bizim sapımızın bitiş sınır çizgisi. Burayı hiç karıştırmıyorum. Burası da aynı şekilde olacak. Şimdi bu kenarı paylaştırmayı gösteriyorum. 5 santim sap için ayırdık. Belirleyicimizi koyduk. Ne dedim? Pile bitimine 1,5 santim bırakıyoruz. 1,5 santim bıraktım. Yani şu 3. ilmek. 1, 2 ilmek bırakmış oldum. 3. ilmek. Yani pileyi katladığımda katlanmış hali şurada bitmiş olacak. Sonra ne dedim?
6,5 santim pile için bıraktım ben burada. O kadar katlayacağım pilemi. 6,5 santim şöyle bırakıyorum. Ona da başka renk takalım. Şöyle. Şöyle bir mesafeye bakalım. Pilelerim buradan başlıyor dedik. Kaç ilmek bırakmışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olmuş burada. Onu kaydıracağım şimdi. Yani şurası 5,5. Burası kaçmış? Tabii 5. Bunu kaydıracağım birazcık arkadaşlar. Şimdi ne yapmış olduk? Şu sap mesafelerini bir kere eşit yapın ilmek sayısını. Çünkü döne döne öreceğimiz için kalınlık, incelik olmasın. Saplar eşit olsun. Bir kere bu mesafeyi doğru ölçerek ve ilmek sayısını aynı tutarak yapıyoruz. Daha sonra şu pile mesafesindeki ilmek sayısını da bir kere eşit yapın. Yani burada 1,5 santim bıraktım. 2 ilmek bırakıp üçüncüsüne, 2 ilmek üçüncüsüne. Sonra burada ne yaptık? Bakalım eşit olmuş mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmek bırakmışım pile için. Bakalım burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Çok güzel. Yani ilmek sayısı tam denk gelmiş. Yani şöyle yapmış olacağız. Şurayı böyle katlayacağız. Şimdi burası orta noktamız. Plan burasıydı. Bunu da şu şekilde katlayacağız. Bakın şu şekilde katlayacağız. Bakın şöyle bir görüntü olacak. Şu mesafeden şuraya kadarki olan mesafeyle şu mesafe eşit olmak zorunda. Dokuz. 9. Evet, 9, 9. Peki şeyi de kontrol edelim. Şu kırmızılar, ilk kırmızılar bizim sap sınırımızdı. Şu mesafe kaç olmuş? Boşluğumuz çünkü artık orası. Yaklaşık 17,5 santim gibi bir mesafe olmuş arkadaşlar. Şimdi o böyle ölçtüğümüz zaman örerken 1 milim de gidebilir. O yüzden bir de kenar tığlaması yapacağımız için ağız kısmına yaklaşık 16-16,5 santime denk geliyor arkadaşlar. Yani bilmiyorum karışık mı anlattım ama en rahat bu şekilde anlatabilirim. Bu şekilde bir pile yaparak devam edeceğiz şimdi. Yani burası anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Şimdi buradan çıkartacağım nokta nedir benim? Şöyle arkadaşlar, şu orta noktalar kalsın. Şu sapları çıkartıyorum sadece. Sap sınırını çıkartıyorum. Onu çıkarttım. Şimdi burada ne yapacağım? Öreceğim. Ondan sonra burada pilemi yapacağım. Tekrar öreceğim. Pilemi yapacağım. Tekrar yapacağım. O şekilde bir işleyiş olacak arkadaşlar. Şimdi isterseniz onlar kalsın orada. Bu kısmı da ben buradan itibaren devam edeceğim için burayı da paylaştırayım. O şekilde yapalım. Ne demiştik? 5 santim şey için ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'uncusuna sap olduğuna göre 1, 2, 3. Üçüncüsüne pile başlangıcım benim burası. Pileyi buradan başlatacağım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane olacaktı pilemde. Burası da önemli. Şurası benim pile kısmı. Şimdi burada da aynı şekilde yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane bırakıyorum.
5 santim sap mesafesi için. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9'uncusuna koymuş olduk. Burada 1, 2, 3. 3 tane üçüncüsüne koyuyorum. Ne demiştim? Burada 1,5 santim pile bitimi olacağı için. Bir de şuraya koyarsak. Pilem 10 ilmek ayırmıştım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11'incisine koyuyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11'incisine koyuyorum. Şimdi bakalım şurası eşit mi olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabi burada bir ilmek eksik kalmış. Çok önemli değil o. Önemli olan şuralar eşit olsun. Şu ortada bir ilmek eksik kalmış. Çok önemli değil o arkadaşlar. Orta kısmında. Şimdi başlıyorum. Burayı da ellemeyeceğim çünkü buradan da geçeceğimiz için. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Burada kalmıştım. Bakın burada kalmıştım. Şurası benim sap bitimim demiştim değil mi arkadaşlar? Burası benim 5 santim sap için ayırdığım mesafe. 1,5 santim sonra başlayacağım demiştim. 1, 2, 3. ilmekten başlayacağım demiştim. Şimdi yani 2 ilmek bırakmış oldum. Şimdi burada pilemi oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle katladım. Şuraya batıyorum arkadaşlar. Şuraya batıyorum. Yine örneğimizi yapacağız. Sık iğne yapmayacağız çünkü. Ve şuradan geçiriyorum. Şu şekilde alıyorum. Ve örneğimi yapıyorum. Tekrar kaldığım ilmeğe tığımı soktum. Şuradan geçirdim. 1, 2, 3 ilmekten geçireceğim arkadaşlar. Çünkü katladığımız için ortada da bir katlama yeri var. Oranın ilmeğinden de geçireceğim. Ve şu şekilde bağlayacağım. Tekrar kaldığım ilmeğe tığımı soktum. Bu şekilde 1, 2, 3 ilmekten geçirdim. Ve şu şekilde sıkıştırdım. Tekrar yapacağım. Soktum. Bu şekilde. Hepsinden geçireceğim. Ve çekeceğim 3 tanesini. Bakın şu şekilde bir pile oluşacak. Şimdi şurası pilemin başlangıcıydı. Onu çıkartıyorum. Bir ölçeyim mesafemizi. Burası benim orta noktamdı. Bakın pileye kadar 7 santim. Sapa kadar da şurası benim sap başlangıcım 8 santim. Yani orta boşluğum 8 santim olmuş olacak. Buradan da o şekilde ayarlayacağız. Şimdi devam ediyoruz. Tekrar örneğimizi örmeye devam ediyoruz.
Şimdi bunu çıkartıyorum ama tekrar takacağım. Ne olur ne olmaz buradan ölçerken lazım olur. Devam ediyorum. Pile başlangıcına kadar gelmeye çalışıyorum arkadaşlar. Sol taraftaki pileyi yapacağız. Evet. Şimdi katlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde katlıyoruz. Şu ilmeğinizi çok gevşek tutmuyorsunuz arkadaşlar. Tekrar bu şekilde soktum. Bakın ilk ilmek burası. Daha sonra burası. Daha sonra da burası. Bu şekilde bağlıyoruz. Tam pile yaparken şarjım bitti. Devam ediyorum. İlkini yaptık. İlkini yaptık. Tekrar sokuyoruz. İlmeğimize sokuyoruz. Bu şekilde ilk ilmekten sokuyoruz. Ortasından sokuyoruz ve karşıya geçiyoruz. Bu şekilde çıkartıyoruz ve bağlıyoruz. Tekrar yapacağım. İlmeğimi soktum. Şuraya kalkmasın pilem. Soktum. Geçirdim. İlmek aldım. Ve bu şekilde üçünü bağladım. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynen. Yani bu mesafe eşit oldu arkadaşlar. Şimdi bu belirleyiciyi çıkartıyorum. Şurası benim orta noktamdı. Karıştırmayalım. Bakın şu şekilde olmuş oldu. Şimdi şu iki ilmeği öreceğim. 1,5 santimlik mesafem vardı ya pile bitiminde, onu öreceğim. Bu şekilde bir tane daha öreceğim. Evet. Bu şekilde ördüm. Şunu çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Bu benim sapımın sınırıydı. O ilmeği de öreceğim. Tekrar takalım. Sapa başlarken kontrol ederiz ama daha kolay olur. Şimdi burası sap kısmıydı zaten. Burayı geçiyorum. Şuraya kadar geleceğim. Şurası benim orta noktam, yan ortam. Bunu da çıkartıyorum. Ve takıyorum tekrar.
Şimdi bakalım ne yapmışız. Bakın şöyle bir ölçelim bakalım, bir anormallik var mı? Şu sınıra kadar. Bir kere şu pileye kadar ölçelim arkadaşlar. 6,5 gibi. Burası da 6,5. 6,5, 6,5. 2 ilmek burada var. 2 ilmek de burada var. Birazcık mesafe bırakmış olduk. Çok güzel oluyor bence arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şuraya geleceğiz. Şurayı da göstereyim size. Şimdi diğer kenarı yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada şurası orta noktam, şurası, şu ikisi pile olduğu nokta. Pileye kadar geliyoruz. Şuraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Pilenin başlangıcına kadar geldim. Şu sap için olan kısmı tekrar takıyorum arkadaşlar. Sınırım burasıydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9'uncuya takıyorum. Burada 1, 2 ilmek bırakmıştık. Şimdi bunu çıkartıyorum. Şu pilemi yapacağım. Şöyle katladığım zaman bakın seviyesi aynı. Şimdi yapıyoruz. Şimdi bunu çıkartıyorum ve devam ediyorum. Şu kısmı öreyim ben arkadaşlar. Orta noktaya geçeyim. Şu pileye kadar geleyim. Tekrar görüşelim. Şimdi buraya geldik arkadaşlar. Şuradaki pile mesafesini kontrol ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek bırakmıştık. Bir yanlışlık olmasın, artık sona geliyoruz. Evet, 6,5'tu. Bunu çıkartıyorum. Şimdi bu pilemizi bu tarafa yapacağız demiştik. Bakalım. Güzel. Devam ediyoruz. Evet, 2 ilmek bırakmıştık. Şuraya koyalım. Bakalım, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ilmek. Devam ediyorum örmeye arkadaşlar. Şimdi burayı öreceğim. Şuraya kadar geleceğim. Sonra karşı tarafa geçip sapı örmeye başlayacağız.
Ben şimdi bu kısmı öreyim. Şu kırmızının olduğu yere kadar geleyim. Sonra sapı döne döne örmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar, ben bu kısmı ördüm. Şimdi sap sınırına geldim. Belirleyicimi çıkartıyorum. O belirleyiciyi de dahil etmiş olacağım sapa. Orayı da öreceğim. Örüyorum. Ördüm. Burada 2 tane ilmeğim kaldı boşluk olarak. Şimdi buradan buraya karşı tarafa geçeceğim arkadaşlar. Karşı tarafa nereye geçeceğim? Burada da 1-2 ilmek bırakıp şuradaki şeye geçeceğim arkadaşlar. Bakın şuraya geçeceğim. 1 2 bırakıp oradakine geçeceğim. Şimdi bunu ördük. 2 ilmek bıraktık. Nasıl yapıyoruz birleştirmeyi? Burada son kaldığımız ilmeğe tığımı soktum. Çantamı çevirdim. Bunu çıkartıyorum. Şuradan şu 2 ilmeği çok gevşek bırakmayın arkadaşlar. Çünkü birleştirirken aralık olmasın. Tığımı soktum, belirleyiciyi çıkarttığım yere ilmek aldım ve hepsini beraber topladım. Bakın. Bu şekilde geçiş yaptım. Şimdi tekrar devam ediyorum. Kaldığım yerden şurası benim son sokacağım noktaydı. Bir sonraki ilmeğe geçiriyorum. Geçirdim, aldım ve çektim. Bakın bu şekilde. Yani yine döne döne örüyoruz. Kaydırma yapmıyoruz orada. Bu şekilde bir sapımız olacak. Şöyle bir bakalım. Belki birazcık bu tokayı yapacağım noktaya geleceğim zaman biraz uzasın şu sap, deneyeceğim. Rahat giriyor mu çıkmıyor mu? Belki 1 ilmek veya 2 ilmek eksiltme yaparım. Çok az böyle girecek şekilde onu ayarlarım arkadaşlar. Çok sıkıntı değil yani. Şimdi çok tam belirleyemiyorsunuz çünkü. Tam tamına da gelebilir. Eğer çok rahatsız edici sıkılıkta olursa, geçirmekte zorlanırsam 1-2 ilmek eksilteceğim yukarı doğru. Ama tabii biraz çıkmam lazım ki anlayayım yani bu ölçüyü. Şimdi birazcık görelim bakalım. Gövdede yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde örüyoruz. Bütünlük olması açısından. Şimdi ben burayı öreyim. Şu ek yerine gelince farklı bir şey yapmayacağım. Döne döne devam edeceğim. Bir de orada göstereyim. Sonra biraz çıktıktan sonra tekrar kamerayı açarım. O şekilde ilerleyelim. Videomuz çok fazla uzamasın. Bu şekilde döne döne öreceğiz arkadaşlar. Bu kısa sap
Yaklaşık 7,5-8 santim, 8 santim diyebiliriz. 8 santim örüyoruz. Bu arada devam etmeden ben size ilmek sayımı söyleyeyim arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18. Şurayı da sayıyor muyuz? Bakıyorum. Hayır, 18. 18 yani. 18 ilmeğim var benim şu an. 5 santime denk gelen 18 ilmek. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Hatırlarsanız 8 ilmek sap için bırakmıştık. 8 buradan, 8 de buradan bırakmıştık. Bir de şurada bir belirleyicinin olduğu nokta vardı. Bir de burada birleştirirken bir tane ilmek oluyor arkadaşlar. Ne oluyor? 16 artı 2, 18 ilmek oluyor. Burada da 18 ilmekle devam etmem lazım demek ki. Bunu da sizinle paylaşmış olayım. Ben şimdi örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ben kısa sapımı tamamladım. 8 santim olacağını söylemiştim. Şöyle ölçelim. Şuradan ölçün arkadaşlar. Tam şu iç kısımdan ölçelim. Şu şekilde. Evet, yaklaşık 8 santim yeterli bu ölçü benim için. Şimdi bu tarafa başlayacağız. İpimi koparttım. Şöyle biraz uzun 1 metre kadar bir ip ayırırsanız birleştirme noktasında kullanacağız. Şimdi diğer tarafı nasıl yapıyoruz? Diğer tarafa ip takarak yapacağız. Şimdi ne demiştik? 1, 2 ilmek bırakıyoruz. Şuradan gireceğiz. Tekrar kontrol edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek kalacaktı sap için. Parmağıma ipimi doladım. Şöyle birazcık fazlaca ip bıraktım. Şimdi bu tığımı geçirdiğim ilmekten bir tane ilmek çıkartacağız şu şekilde. Sonra şu ipimi şu şekilde koyup tutacağız. Şu ilmeğe bir tane zincir yapacağız. Bu yaptığımız zincire bir tane belirleyici takacağız arkadaşlar. Daha sonra birleştirirken oradan birleştireceğiz. Şimdi zincirimizi yaptık. Artık örneğimizi yapmaya başlayacağız. Buraya tığımı sokuyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı sokuyorum. İpi de içine alarak şu şekilde çekiyorum. Ve devam ediyorum. Tığımı soktum. İlmek aldım. 3 tane var tığımda. Şu şekilde toparladım. Tığımı sokuyorum. İpimi de gezdiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde toparlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar balık sırtı modelimizi örelim. Şu kırmızı belirleyicinin yanına kadar gelelim, tekrar buluşalım. Evet, şimdi kırmızı belirleyicinin yanına kadar geldim. Onu da öreceğim arkadaşlar. Onu da içine alıyoruz. Evet. Şimdi karşı tarafa geçeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde yine tığımı geçiriyorum. Çantamı çeviriyorum ve şu belirleyicinin olduğu noktaya tığımı geçireceğim arkadaşlar. Şu şekilde geçireceğim. Şuradan. Şu iki ipi de alın arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Şuradan. Tek kat yapmayın. Şuradan geçirin. Şuradan geçireceğim. Çok dar yapmışım orayı. Evet.
Tığımı geçirdim, ilmek aldım ve şu şekilde bağladım. Sonra devam ediyorum. Şimdi birazdan ilmeklerimi sayacağım. Bir tane daha yapayım. Şimdi ilmeklerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane var arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Şöyle bakalım. Evet, burada da bir sıkıntı yok. Şimdi böyle döne döne örmeye başlayacağız. Ne kadar öreceğimi tamamladıktan sonra size kesim boyu söyleyeceğim arkadaşlar. Bu çantaya göre belki 1-2 santim uzatırım veya kısaltırım. Genelde 40 santim civarı örüyorum bu parçayı. Ama tam ölçüyü bu parçayı tamamladıktan sonra söyleyeceğim size. Şimdi ben örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, ben 2 tane de sapımı tamamladım. Yeterli yüksekliğe çıktım. Denemesini yaptım. Şimdi size göstereceğim duruşunu. Şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde buraya ben bir tane belirleyici koydum. Şuradan şu arka taraftan şuraya monte edeceğiz. Benim sapımın uzunluğu elde tutacak kadar uzun arkadaşlar. Siz isterseniz birazcık uzun tutabilirsiniz. Benim burada çalıştığım ölçüye göre. Ben böyle omuzda asılsın istemedim. Yani bu şekilde çalışmak istedim bu defa. O şekilde yaptım. Ucuna da şöyle bir üçgen yaptım arkadaşlar. Onu da nasıl yapıldığını göstereceğim. Burayı tekrar söküp beraber nasıl yaptığımızı göreceğiz. Şimdi bir ölçü vereyim size. Şöyle ölçtüğümüz zaman 8 santim. 8 santim kısa sapımız. İpim biraz kalındı arkadaşlar. Boru gibi oldu ama ben buna ütü yapacağım şimdi. Yani enteresan bir ipti. Bu aslında çok güzel oldu. Kalıp gibi oldu çanta ama bir önceki çalıştıklarım biraz daha böyle nasıl diyeyim, yumuşak kıvamda olmuşlardı. Bu biraz şey oldu. Kalıp gibi oldu. Belki sizin elinizdeki ipler daha incedir. Şimdi şuraya belirleyici koydum arkadaşlar. Buraya kadar düz ördüm. Düz olan bölüme kadar ölçeceğim. Şu şekilde. Evet, yaklaşık 37 santim kadar uzunluk çıktım ben arkadaşlar. Şurası da yaklaşık 2-3 santim, 3 santim kadar, bakın 3 santim kadar bir şey. Yani belli bir yere kadar şuradan eksiltme yapacağız kenardan. Sonra artık tığ giremeyecek duruma gelecek. 5-6 ilmek kalacak burada arkadaşlar. Daha fazla eksiltme yapamayacağız. Onu da burada iğne ile şöyle tutturacağız. Zaten şöyle sivri olsun istemiyorum. Hafif böyle küt olsun istiyorum. Daha tatlı duruyor. O yüzden o şekilde yapacağız arkadaşlar. Yani bunun böyle olduğuna bakmayın. Ben şimdi onu şöyle ütüyle yassıtmak durumundayım. Neden? Çünkü şuradan şöyle ortasını bulacağız. Şuranın ortasını bulacağız şu şekilde. Ve buraya halkamızı takacağız. Şu halkamızı takacağız. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Yani ben ısrarla eksiltmedim. Böyle biraz zor girecek ama tam tamına girecek. Şimdi ütü yapınca biraz daha yumuşar. Aslında daha öncekilerde hiç zorlanmamıştım ama bu ip biraz sert olduğu için, kalıp gibi olduğu için biraz zor taktım tokayı. Denemesini yaptım. Oluyor. Sıkıntı yok. Biraz zor giriyor. Onu da göstereceğim nasıl takacağımızı. Yani şöyle yapacağız onu da. Şu şekilde olacak pozisyonu. Bakın şu şekilde olacak pozisyonu. Ne yapacağız? Şuradan sokacağız. Şuradan sokup şuradan çıkartacağız. Alttan çıkartacağız. Bunu da sabitleyeceğiz sapımıza. O şekilde bir tasarım yapmış olacağız. Çok güzel oluyor bu model arkadaşlar. Umarım sizler de keyifle örersiniz ve beğenirsiniz. Şimdi ben şu üçgeni söküyorum ve geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef kameramın şarjı bitmiş ben çekerken farkında olmadan.
Şimdi ben burayı tamamladım, sökmeyeceğim ama şurada göstereceğim size. Yani aslında burada yapmayacağız bu işi, burada yapacağız ama burada göstereceğim. Nasılsa burada da 12 tane sayımız var. Burada göstereceğim. Daha sonra onu söküp montajını yapacağız. Şimdi şu şekilde ortalattınız. Mesela şu taraftan eksiltmeyi yapacaksınız. Son sıraya bunu koyuyoruz. Yani hep bu belirleyicinin olduğu kısımda yapacağımız için. Burada kalmıştık. Şimdi eksiltmenin olduğu yere geldik. İlk önce buraya sokuyoruz. Bizden bakan tarafa olan tek loba batıyoruz. İlmek alıyoruz. Daha sonra ikincisine batıyoruz. İlmek alıyoruz. Daha sonra üçüncüsüne batıyoruz. İlmek alıyoruz. Şunu muhakkak uzatın arkadaşlar. Çok zor olur çünkü toparlamanız. Ve bu şekilde sıkıştırıyoruz. Böylece 18 ilmeğimiz 16'ya düşmüş oluyor. Şimdi bu sırayı şu şekilde normal döneceğiz. Bir sonraki ilmeğin artık normal 2 lobuna batarak devam ediyoruz. Maalesef kameramın azizliğine uğradım arkadaşlar. Orayı da çok güzel sabitledim. Tekrar sökmek istemedim o yüzden. Bu şekilde etrafını dönelim arkadaşlar. Ek yerimiz burası. Şurayı dönelim. Şu ek yerinde tekrar buluşalım. Ek yerine doğru geliyorum. Bakın ek yerim şurası. Bir tane daha öreceğim. Şurası. Şimdi buradan normal bunu öreceğiz ve 3 tane daha eksiltme yapacağız. 1, 2, 3. Yani toplam tığımızda 6 tane ilmek olacak arkadaşlar. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Buraya geldik. Normal bakın eksiltmem burası. Şimdi ben ne yapacağım? Burada normal benden bakan loba batacağım. İlmek alacağım. Böylece normal örgümü yaptım. 3 tane var. Şimdi şu 1, 2, 3 tane ilmeğin lobuna batarak 6'ya tamamlayacağım. 1, 2 ve 3. 6 tane vardı tığımda. Toparladık. Şimdi bir sayalım. Şurada da var bir tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Evet ve 13. Doğru gidiyoruz. Şimdi yine bir 3 eksiltme yapacağız arkadaşlar. Ama burayı devam ettireceğiz önce. Buraya batıyoruz. Artık 2 loba batacağız. Gittikçe güçleşiyor. Birazdan küçük tığa geçeceğim arkadaşlar. Eksiltme yaparken. 3 numaraya geçeceğim. Hem ucu daha kibar olur. Tombik olmaz.
Şimdi 3. sıra eksiltmemizi yapacağız. İlk sırada 2 tane eksilttik. İkinci sırada 3 tane eksilttik. Burada da 3 tane eksilteceğiz. Çünkü daraldıkça artık eksilemeyeceğiz. Burada fazla fazla eksiltmelerimizi yapalım ki orada artık 2-1 elimizin ayarına göre nasıl yapabilirsek. Şimdi ben 3 numaraya geçeyim. Daha rahat olacak. Şuraya geldik. Yine 3 eksiltme yapacağız. Bakın. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğe batmış olacağım. Bir tanesi kendi zaten örneğin ilmeği. Artı 3 tane daha ilmek alıp tek seferde çekeceğim. Gösteriyorum. Şimdi yine bu bizden bakan loba batıyorum. Çekiyorum. Sonra diğerine batıyorum. Çekiyorum. Sonra diğerine batıyorum. Çekiyorum. 5 oldu. Bir tane daha yapabilirsem. Evet, çektim. Şu şekilde bağlıyoruz. Bakın bu şekilde yavaş yavaş eksiliyor. Şimdi artık normal sırayı döneceğim. Burada artık araya batacağım, loplara batacağım. Evet. Bakın bu şekilde eksiliyor. Şimdi 1, 2, 3, 4. sırayı yapacağım. Burada 2 eksiltme yapacağım arkadaşlar. Şimdi bunu da öreceğim. Çünkü buraya kaymış biraz. Şimdi eksiltmeyi gösteriyorum. Bizden bakan loba batıyorsunuz. İlmek alıyorsunuz. 3 tane var. Şimdi bir sonraki loba batıyoruz. İlmek alıyoruz. 4 tane oldu. Şimdi bir sonraki loba batıyoruz. Bunu da alıyoruz ve bu şekilde çekiyoruz. Ve devam ediyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bu da 5. sırayı dönüyoruz arkadaşlar. Epey bir güçleşiyor artık bu noktada. Evet. Üçgenimiz oluştu arkadaşlar bu şekilde.
Buna bir ütü yapacağım ben. Biraz daha güzel olacak. Bu şekilde eksiltiyoruz. Şimdi burayı kopartacağım. Ve iğne yardımıyla evet, iğnemi geçirdim. Bunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan geçiriyoruz ve sıkılaştırıyoruz. Yapabilirseniz bir tane eksiltme burada daha yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben birazcık zorlandım. Ama sivri bir uç yapmamaya gayret edin. Çünkü güzel durmuyor. Biraz küt olması lazım. Şöyle dikeceğiz şuralardan. Bakın şöyle sıkıştıracağız. Daha küt bir iğne seçerseniz takılmaz arkadaşlar. Ben şimdi bulamadım iğnemi. Şu ipin arasına takılıyor. Evet. Şurayı da şöyle alayım. Bakın arkadaşlar, böyle bir üçgen oluyor. Bunu sökeceğim. Şu noktaya getireceğim. Ondan sonra şey yapacağız. Şu birleştirmeyi göstereceğim size. Şu birleştirmeyi göstereceğim ama birleştirmeden önce şunu takacağız. Şimdi ben tekrar şunu hatırlatayım. Burayı üçgen yapmıyorsunuz. Burayı 8 santim parça olarak bırakıyorsunuz. Benim kameram çekmediği için bunu 2 defa söktüm. Üçüncüye de sökmeyeyim artık dedim. Burada göstereyim dedim. Yani ucumuz şu şekilde oluyor. Bakın. Bakın şu şekilde bir ucumuz oluyor. İpi de şöyle arkada gizledim ve kestim arkadaşlar. Şimdi bunu da yerini zaten tespit etmiştim. Yani şu parça 14 santim olacak şekilde. Yani şöyle şu tokanın ortası şuraya denk gelecek arkadaşlar. Şöyle kapatacak birazcık o tokayı. Şöyle kapatacak birazcık. O şekilde dikeceğiz. Pozisyonu öyle olacak yani. Tam ortasına denk gelecek tokanın. Bakın. Gayet güzel oluyor. ...14 santim diye ölçmüştüm. Sanki birazcık daha uzatabilirim gibi geldi. Bir bakayım. İyi gibi aslında. Biraz şöyle yapsam. Yok. Şu pozisyon iyi gözüküyor. Evet. Bu şekilde yapacağız. Şimdi şöyle. Şu tokamın mesafesi, yani benim boyuma göre 14 santim gibi belirledim ben. Şu düz yere kadar. Şu düz yere kadar aşağı yukarı 14 santim kadar belirledim. Evet, şimdi ben bu tokayı çıkartıp geliyorum arkadaşlar. Sonra nasıl taktığımızı, hangi taraftan soktuğumuzu göstereceğim arkadaşlar. Ben şimdi bir tarafı söktüm. Burayı da sokayım isterseniz. Bakın. Şuradan geçiriyorum. Bu tarafa doğru bakacak. Şu kemer tokasının aparatı. Şuradan geçireceğim. Şuraya oturacak. İlk önce üst parçadan geçiriyorum. Şöyle düşünün. Şöyle düşünün. Bunu almıştım aslında ama
bu hoşuma gitmedi. Bu vardı son bir elimde. Onu kullanmak istedim. Şuradan geçiriyorsunuz. Daha sonra bunu takıyorsunuz. Şuradan geçiriyorsunuz. Sonra sapımıza bunu takıyorsunuz. Sonra da buradan geçiriyorsunuz. O şekilde yapıyoruz. Bakın üstten geçirdim. Şimdi yerini tespit edelim tekrar. 14 demiştik. Düz olan yere kadar 14 demiştik. Şurası. Yeri belli zaten. Şurasıymış. Evet. Şöyle bir tığ sokun arkadaşlar. Daha rahat olsun geçmesi. Sonra birazcık şöyle oynatın. Şuradan delikten sokun. Ve buradan çıkartın. Sonra şöyle çekin arkadaşlar. Şurayı çekin. Tam otursun burası. Son bir kez çek edelim. Bir yanlışlık olmasın. 14. Evet bakın. 14. Şöyle yaptığımız zaman. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şuradan geçiriyoruz arkadaşlar. Şu kısımdan geçireceğiz. Şöyle sıkı bir şekilde bakın geçirebildim. Bakın tam tamına oldu benim. Sizin eğer yumuşaksa çok daha rahat yapabilirsiniz bu tokayı. Şu tek lopundan alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bir de diğer lobundan alıyorum. Birazcık birleştireceğim onları. Açılma olmasın orada. Gelişi güzel. Şöyle sıkalım biraz. Şimdi şöyle görünüyor mu kameradan? Şöyle şuraya batacağım. Buradan çıkacağım ama böyle çok sık aralıklı iğnelerle yapmayın arkadaşlar. Bakın şöyle şuraya monte edeceğiz arkadaşlar. Yani bir buradan girip bir buradan çıkacağız. Birkaç defa daha göstereyim. Ben şu iğnemi değiştireyim arkadaşlar. Çok takılıyor bu. Evet. Şimdi biraz şu kenardan başlayalım. Şurası birleşsin.
şu kenardan başladım. Birkaç kere burayı monte edeceğim. Şöyle sıkı sıkıya yapın arkadaşlar. İp belli olmasın. Şuradan çıkacağım şimdi. Şuradan bir gireyim birazcık. Bakın şuradan girdim. Bakın şöyle şu iki tarafı da alıyorum. Tekrar aynı noktaya. Veya farklı yanındaki noktaya da olabilir. Bu kadar zor bir şey değil aslında arkadaşlar ama biliyorsunuz benim biraz ellerimde problem var. Bu aralar çok iş yaptım yine. Zor modeller yaptım. O yüzden biraz sinir sıkışmam yine arttığı için çekemiyorum. Hissiyatsızlık var ellerimde. Yoksa sıkıntı değil yani. Bakın yine buradan soktum. Şuradan bir yerden sokacağım. Bakın hiç belli olmuyor buradan girip çıktı. Bu şekilde arkadaşlar. Yani şu demiri kapatalım. Şu ortadaki tokanın şeyini kapatalım. Buradan girip buradan çıkacağız. Küçük küçük ilmeklerle. Yani böyle atıyorum buradan şuraya geçmeyin yani. Küçük küçük ilmeklerle bunu dikeceğiz. Şöyle kenar kısımlarına kaydırma yapıyorum. Şu noktadan başladım. Bakın tam şu noktadan başladım. Bir zincir çektim. Ondan sonra devam ettim. 3,5 numara tığ ile yapıyorum arkadaşlar. Biraz daha sıkı olsun ve ilmeklerin biraz daha ufak ufak kibar kibar olsun diye. Şöyle onu da göstermiş olayım size. Tığımda şu şekilde ilmek var. Bir sonrakine batıyorum tığımı, ilmek alıyorum. Fakat böyle yapmıyorum, ilmek almıyorum. Direkt şu şekilde çekiyorum. Çok aşırı sıkı çekmemeye çalışın. Burası böyle kasmasın. Şu şekilde kaydırma yapıyoruz. Bakın çok güzel oluyor kaydırma yapınca. Yani burası katlanmaz, düz olur. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben şimdi bunu da tamamlayayım. Bunu şöyle yapacağız. Buradan başladık. Devam edeceğiz. Bu köşeden hiç kesmeden devam edeceğiz. Böyle geleceğiz. Şurada birleştireceğiz ve ipimizi arka tarafta saklayacağız. Bunu da göstermiş olduktan sonra son bir şey de söyleyeyim. Tabii ki buna fermuar vesaire takmayacağız. Çünkü ağız kısmı çok geniş değil. O yüzden şöyle mıknatıs kullanacağım ama dikilenlerden kullanacağım arkadaşlar. Yani parçaya monte etmeyeceğim orada kabalık olmasın diye.
çok fazla ağız kısmına gelmeyecek şekilde yerini ayarlayacağım ve bu renk bir dikiş ipliğiyle, ince bir iğneyle bunu monte edeceğim arkadaşlar. Şimdi ben bütün bu montajları tamamlayacağım ve en son bitmiş halini göstereceğim. Her şey tamam şu an. Burayı kaydırma yaptım. Mıknatıslarımı taktım. Bu şekilde kapanıyor arkadaşlar. 2 tane pilemiz var, tokamız var. Bu şekilde bir tasarım oldu arkadaşlar. Şimdi size bir ölçü vereceğim. Normalde 30 x 10 santimlik bir tabana uyguladık bunu. Enimiz 78-80 arası gelmişti. Pilelerimi de 6,5 santim olarak ayarladım arkadaşlar. Siz eğer bu ağız kısmını dar bulursanız veya çantanın boyutunu küçük bulursanız tabanı bir sıra daha arttırabilirsiniz. Yani 31 x 11 yapabilirsiniz. Veya 2 sıra arttırabilirsiniz. Daha büyük boy çalışmak isterseniz. Böylece şu ağız kısmı biraz daha geniş olur. Belki 2 tane mıknatıs kullanırsınız burada. O şekilde de ayarlayabilirsiniz. Ama ben bu şekilde minik bir çanta çalışmak istedim. Bu boyutlarda çalışmak istedim. Şimdi bitmiş halinin ölçüsünü vereyim size ben. Yani şöyle boyut olarak düşündüğümüzde yaklaşık 34 santim gibi geliyor. Boy da zaten şöyle yere kadar bu şekilde kullandığımız zaman yaklaşık 14 santim gibi bir ölçüye sahip oluyor. Şu ağız kısmı da kaşla bitirmişim. Çünkü burada tığlama da yapınca 1 santim buradan oynama oldu arkadaşlar. Şöyle ölçelim. Ağız kısmında 16 santim olarak bitirdim. Siz eğer dediğim gibi biraz daha geniş bir boşluk isterseniz şu pilelerle de oynayabilirsiniz. 5,5-6 santim derinlikte pileler yapabilirsiniz. Veya birazcık daha 82 ende bitirebilirsiniz. 82-85 santim ende bitirirseniz burası 18-20 santim arası olur. Biraz daha genişlemiş olur. Ama benim çalıştığım bu ölçülerde ağız kısmı 16 santim civarı bitti arkadaşlar. Eğer isterseniz farklı iplerle de uygulayabilirsiniz bunu. Rafya ipleri uygulayabilirsiniz. Hatta metalik parlak iplere de uygulayabilirsiniz. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Ben de bir tane parlak ipten çalışmayı düşünüyorum. Belki toka koymam. Farklı bir model yaparım. Yani tokasız çalışabilirim. Yani direkt şurada ortada birleştirebilirim. O şekilde de çalışabilirim. Farklı farklı alternatifler çalışabilirsiniz. Önemli olan çantanın mantığını ve yapılış tekniğini öğrenmeniz. Artık videomu sonlandırıyorum. Son bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz çok yeni bir kanalım. Dolayısıyla sizin desteklerinize gerçekten ihtiyacım var. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.